Herkese merhaba. Bir önceki videomda deniz tuzlarının detayları ile ilgili bilgileri paylaşmıştım. Deniz tuzlarının içerisinde temel olarak hangi elementlerin bulunduğunu belirtmiştim. Şimdi bu videoda da bu elementlerden en önemli olan 3 tanesinin neden bu kadar gerekli olduğu ile ilgili detaylı bilgiyi paylaşacağım. Bildiğiniz gibi her deniz tuzunun içerisinde bu kalsiyum, magnezyum ve alkalinite dediğimiz elementler belirli oranda mevcuttur. Kimisinde daha fazla var, kimisinde daha az var, kimisinde gerçekten az miktarda var ve bu üç elementi sizin dışarıdan satın aldığınız katkı maddeleri, sıvılar ya da toz karışımlarıyla sıvılar elde ederek akvaryuma eklemeniz gerekmekte. Şimdi kalsiyum özelinden baktığımız zaman kalsiyum mercanların mercan canlılarının iskeletlerini oluşturan ana yapı taşı. Bizim bildiğiniz gibi akvaryumumuzda işte yumuşak mercan, işte SPS, LPS gibi tabir ettiğimiz çok farklı mercan türleri var. Onları da diğer ileriki videolarda detaylı olarak paylaşırız. Şimdi özellikle kalsiyum bizim SPS, Small Polyp Stony yani hafif böyle sert diye tabir ettiğimiz mercanlar için hayati önem taşıyor. Bu canlılar deniz suyundaki kalsiyum ve karbonatı kullanarak iskeletlerini inşa ediyorlar. Yani yeterli kalsiyum seviyesi olmadan mercanlar büyümez. Büyümesi durur veya yavaşlar ya da istediğiniz seviyede verim alamazsınız. İskeletleri zayıflayabilir. Hatta bu iskeletlerde erime bile görülebilir. Yani biz de insan olarak bir canlıyız. Hayvanlar da canlı. Bizim nasıl elde etmemiz gereken çeşitli elementler varsa sağlığımızı devam ettirebilmek için bu mercanların da çeşitli elementleri elde etmesi gerekiyor. Yani balık gibi yem attım, karnı doydu, hayatımıza devam edebilelim şeklinde maalesef olmuyor. Şimdi kalsiyum üzerinde genellikle 400 ila 450 ppm arasında bir değer olması kabul ediliyor. Bu ppm'i de kısaca ifade edeyim. Şimdi ppm'in ne olduğunu bilelim ki her şey kafamıza daha rahat otursun. ppm İngilizce'de parts per milyon, yani Türkçe olarak milyonda bir olarak çevriliyor. Yani 1 ppm 1 milyonda birimlik kısma hizmet ediyor. Yani o maddenin bir biriminin bulunduğunu gösteriyor. Yani en kısa özetle şöyle söyleyeyim, kafalar daha da karışmasın. Biz 1 ppm'i ifade etmek için bunu 0.0001 demek yerine kullanıyoruz. Yani daha kolay geliyor aslında. Yani 400-450 ppm dememizin sebebi aslında 0.0000400'lü gibi sayılar söylememek için. Kimyada daha sağlıklı bir şekilde ilerlenmesi adına. Şimdi kalsiyum dediğimiz gibi genellikle 400-450 ppm arasında olması kabul ediliyor. Magnezyum ne? Magnezyum da kalsiyumun mercanlar tarafından düzgün bir şekilde kullanılabilmesi için gerekli. Magnezyum deniz suyundaki kalsiyum karbonat çökelmesini engeller ve kalsiyum ile karbonatın çözünürlüğünü korumaya yardımcı olur. Yani yeterli magnezyum olmadan kalsiyum ve alkalinite seviyeleri düzensiz hale gelir. İstenilen seviyede tutulamaz. Magnezyum aynı zamanda bazı alglerin büyümesi için de önemli bir rol oynuyor. Yani magnezyumda kısaca akvaryumdaki kalsiyum ve alkalinite seviyelerinin ideal şekilde tutulmasını sağlayan bir element. Kendi içinde farklı bir etkisi mevcut. İdeal magnezyum seviyesi de genellikle 1250 ile 1350 ppm arasında kabul ediliyor. Alkaliniteye geldiğimiz zaman zaten genellikle burada da gördüğünüz gibi KH olarak ifade ediliyor. Alkalinite
deniz suyundaki tamponlama kapasitesini, yani pH'in ani dalgalanmalarına karşı direncini ifade ediyor. Deniz suyunun asitlenmesini veya aşırı alkalileşmesini önlemek için karbonat, bikarbonat ve borat gibi iyonların bir toplamı. Mercanlar iskeletlerini oluşturmak için karbonat iyonlarını kullanıyor ve kararlı bir alkalinite seviyesi bu sürecin verimli bir şekilde devam etmesini sağlıyor. Eğer alkalinite akvaryumda düşük olursa pH dalgalanmaya başlayacak, yani ideal seviyede olmayacak ve bu da mercanlar ve diğer canlılar için stres yaratacak. İdeal alkalinitenin de genellikle 7 ila 12 pH arasında olması kabul ediliyor. Çoğu bici 8-10 arasında tutmayı hedefliyor. Şimdi bu üçü neden birlikte önemli? Yani neden sadece bu özellikle üçü? Şimdi kalsiyum, magnezyum ve alkalinite birbiriyle yakından ilişkili ve birbirini dengeli bir şekilde yönetilmesini sağlıyor. Bu üç parametrenin doğru oranda olması mercanların ve diğer canlıların sağlıklı büyümesi ve gelişmesi için yapı taşı diyebiliriz. Şimdi düşük kalsiyum olursa mercanlar yavaş büyür. Düşük magnezyum olursa kalsiyum ve alkalinite dengesi bozulur. Düşük alkalinite olursa pH dalgalanması olur ve mercanların sudaki karbonatı alması zorlaşır. O yüzden eğer canlı yükünüz çok fazlaysa bu üç elementin sürekli olarak test edilmesi ve ideal seviyede tutulması sağlanıyor. Yani biz akvaryumumuzu eğer içerisinde çok fazla mercan varsa sürekli olarak test etmezsek, kalsiyumu test etmedik, ideal seviyede tutmadık diyelim, mercanlarımızın büyümesi yavaşlıyor, renkleri solmaya başlıyor, iskelet yapıları bozulmaya başlıyor. Magnezyumu ideal seviyede tutmazsak bu da kalsiyumu doğru oranda etkiliyor. Alkaliniteyi doğru oranda etkiliyor. Yani magnezyumu siz ideal seviyede tutmazsanız kalsiyum ve alkaliniteyi de ne kadar ideal seviyede tutmaya çalışsanız oradaki denge de bozulmaya başlayacak. Alkalinite de sudaki zaten karbonatı vesaireyi dengeliyor. İskeleti oluşturmak için önemli bir yapı taşı. Yani hepsi birbiriyle bağlantılı. Biri iskeleti oluşturuyor, biri iskelet oluşumunu daha da fazla şekilde ilerletiyor. Biri pH'i dengeliyor. Bunların hepsi aslında akvaryumda olması gereken önemli elementler. Şimdi biz bunların haricinde çok daha farklı element var. Tabii ki ama onları hepsini anlatmamız burada çok mümkün değil. Bu temel 3 tanesi zaten sağlıklı bir şekilde ilerlediğinde genellikle çoğu akvaryum, üst düzey akvaryumlar bile problem olmadan sağlıklı bir şekilde ilerlenilebiliyor. Şimdi bu 3 tane yapı taşı dediğimiz elementi akvaryumda sağlıklı bir şekilde koruyabilmek için bizim sürekli olarak dışarıdan katkı maddeleri almamız gerekiyor. Çünkü bizim akvaryuma koyduğumuz tuz, canlı yükümüz fazlaysa bunu ideal seviyede tutmaya yetmeyecek. Örnek veriyorum, akvaryumunuzda mercan yoğunluğu var. Suyu pazartesi günü test ettiniz. Dediniz ki benim alkalinite seviyem şurada baktığınızda 8 ila 10 arasında olmasını biz öngörüyoruz ya. 8 ila 10 arasında alkaliniteyi tutmak istiyoruz. Yani şuradaki 8 ila ben test yaptığımda şuradaki 8 ila 10 arasında bu alkaliniteyi görmek istiyorum diyorsunuz. Pazartesi ölçtünüz 8,5. Dediniz ki ben bunu 8,5 seviyesinde tutacağım. Hiçbir şey katkı maddesi sağlamadınız. Salı ölçtünüz 8,5. Çarşamba ölçtünüz 8,4. Perşembe ölçtünüz 8. Cuma ölçtünüz 7,5. Yani o 5 günlük süre içerisinde tabii ki böyle sürekli her gün test edilmesi tavsiye edilmiyor. O kadar da sık test edilmesine gerek yok. Yani pazartesi ölçtünüz 8,5.
Cuma günü ölçtünüz 7,5. Aradaki bu dengesizlik canlıları çok kötü olumsuz etkiler. Siz o yüzden bunu belirli bir oranda test edip sizin canlı yükünüz bir hafta boyunca ne kadar çok alkalinite, magnezyum ya da kalsiyum harcıyor bunu test etmeniz lazım. Demelisin ki ben bir hafta boyunca test ettim. Benim alkalinitem 8'den 7'ye düştü. O zaman o aradaki bir pH'ı senin akvaryuma katkı maddesiyle eklemen gerekiyor. Aynı şekilde kalsiyum. Kalsiyumu da dedik ya genellikle tutulması gereken aralık 400 ila 450. Yani ölçüyorum 400 ila 450 arasında olmasını istiyorum ben. Gene pazartesi ölçtün 400, cuma ölçtün 350. O aradaki 50 ppm'i senin akvaryuma belirli oranlarda katkı yapman gerekiyor. Bu tamamen örnektir. Bilginiz olsun, canlanması için anlatıyorum. Her gün 5 milim kalsiyum eklersem ben bu 400 ila 450 arasında kalıyorum demek oluyor. Canlı yükü çok olan akvaryumlarda her gün manuel bir efor anlamına geliyor. Yani her gün manuel olarak benim kalsiyum eklemem lazım. Alkalinite eklemem lazım. Ya da magnezyum eklemem lazım. Yani bunu her gün yapmak bazen insanları gerçekten bu hobiden soğutabiliyor. O yüzden gerçekten çok fazla canlı yükü beslemek isteyenler bu iradeye sahipse bu işe başlasınlar. Ya da bütçesi olan arkadaşlarım dozaj pompaları var. Dozaj pompalarıyla bunu ekleyebilirler. Dozaj pompaları da şu şekilde gördüğünüz gibi benimki dörtlü. Yani 4 tane katkı maddesi ben bu akvaryuma ekleyebiliyorum. Benim o kadara ihtiyacım bile yok. Şuradan bu katkı maddesini emiyor. Motor dönüyor. Şuradan da akvaryumun içerisine veriyor. Ben geldim şuraya. Tamamen canlanması için anlatıyorum. Şuraya alkalinite sıvısı koydum. Katkı malzemesi. Şuraya kalsiyum koydum. Şuraya magnezyum koydum. Ya da hepsini içeren sadece bir tane koydum. Geldi buradan her gün şuradan mililitreleri var. Zaten bu kalibreli bir cihaz. Diyorum ki her gün kardeşim bana 2 mililitre akvaryuma alkalinite koy. Her gün 2 mililitre magnezyum koy. Her gün 2 mililitre kalsiyum koy. Bu şekilde bir süreklilikle ben akvaryumdaki bu seviyeleri ideal şekilde tutabiliyorum. Yani benim bu gördüğünüz akvaryum her gün 400 ppm seviyelerinde. İşte magnezyumu, kalsiyumu vesaire her neyse onları buradaki katkı maddelerini dozajlayarak ideal seviyede tutuyorum. Benim canlılarım her gün ne kadar harcıyorsa her gün o kadar ekliyorum. Bunu otomatik yapmak büyük kolaylık. Manuelde yapabilirsiniz. Her gün yapmazsınız, 2 günde bir yaparsınız. Dediğim gibi belirli aralık var. İşte 400 ile 450 arasıysa eğer siz 3 günde bir 400'den işte 450'den 420'ye düşmesi belki çok olumsuz etkilemez gibi. Onun artık matematiğini, hesabını sizin kendiniz yaparak ilerletmeniz gerekiyor. Şimdi burada dediğimiz gibi kalsiyum, magnezyum ve alkalinite var. Bunları test ederken de şu şekilde test kitleri var. Bu test kitlerinde de gördüğünüz gibi belirli solüsyonları var. Örnek veriyorum alkalinitenin solüsyonları. Bu solüsyonları hazırlamak için şırıngalar vesaireler. Alacağınız test kitlerinde de şu şekilde nasıl yapılacağı tarif ediliyor. Bunların hepsi aynı mantıkta çalışıyor. Kalsiyumda, magnezyumda, alkalinitede. Bu da kalsiyumunki. Aynı şekilde bakın. Bunun da kendi talimatları var. Bu talimatlara göre baktığında şırınganda ne kadar kalıyorsa şırınganda diyelim ki 0.10 milim kalmış. 0.10 milim 450'ye hizmet ediyor. Diyorsun ki tamam o zaman doğru seviyedeyim. Ya da magnezyum da aynı şekilde. Hepsinin burada nasıl yapıldığını tarif ediyor ve nelere hizmet verdiğini de yanında gösteriyor. Yani burayı görsellere bakarak yaptığınız zaman herhangi bir hata almazsınız.
Testleri yaparak hata almak neredeyse çok zor. Önemli olan şey testlerde çıkan verileri kendi verilerinizle karşılaştırıp nasıl sağlıklı bir şekilde idare, yani bu sürekliliği sağlayabileceğiniz. İşte orada da katkı maddeleri devreye giriyor. Şimdi anladık değil mi? Kalsiyum neye hizmet ediyor? Magnezyum, alkalinite neye hizmet ediyor? Bunları akvaryumda nasıl ölçüyoruz? Diğerleri ne? Tutmamız gereken genel veriler ve değerler ne? Ne dedik? Kalsiyumu tutmak için 450 arasında olmasını bekliyoruz test sonuçlarımızın. 300 çıktıysa 100 eksiktir. Bu 100'ü tamamlamak için gerekli olan katkı malzemesini eklemelisiniz. Magnezyuma ne diyoruz? 1250 ile 1350 arası olmasını istiyoruz. Bakın burada yeşille belirtmiş. Bu yeşil yerde olmasını bekliyoruz. Yeşilin dışındaysa eksik olan tutar kadar veriyi, ppm'i nasıl eklemeniz gerektiğini sizin bulmanız lazım. Aynı şekilde alkalinite için böyle. Şimdi bunun için çeşitli malzemeler var. Mesela örnek veriyorum. Şöyle baktığımızda ben Tropic Marine'i kullanıyorum. İşte Aquaforest'in var, Brightwell'in var. Farklı farklı markaların ürünleri var. Şimdi burada örnek veriyorum. Burada Bowling set diye bir şey var. İşte A, B, C. Bu setin içerisinde 3 tane katkı malzemesi var. İşte bu toz halinde. Yani bunlar bir tuz formunda. Aslında tuz ekliyorsunuz. Tuzların içerisindeki elementler önemli olan şey. Buradaki işte ne diyor? İşte kalsiyum, karbonat, C, sodyum vesaire. Şimdi siz buradaki bu firmanın belirttiği ilaçların prospektüsü olur ya, bunların da var. Sana firma diyor ki kardeşim sen, örnek veriyorum, bu akvaryumdaki kalsiyumu ideal seviyede tutmak için ne kadar lazım sana? Kalsiyumu ideal seviyede tutmak için sen diyorsun ki yaptığın hesaplamalarla benim kalsiyumum 450 olmalıydı ama 400 çıktı. Ben bu 50'lik ppm'i nasıl sağlamalıyım? Sana diyor ki bu 50'liği sağlamak için 5 milim A'dan koy, 5 milim B'den koy, 5 milim C'den koy. Mesela bu tamamen ihtiyaçlarınıza göre bu firmanın sitesinden ya da kutunun içerisindeki kağıttan, kutunun arkasından bakarak ilerlemeniz gerekli. Sen diyorsun ki ha güzel, tamam. Peki benim kalsiyum için okey, magnezyum için sana diyor ki sen diyor 50'lik 50 ppm'lik kalsiyumu sağlamak için eklediğin şey sana mesela 10 ppm'lik de zaten magnezyum veriyor diyor. Sıkıntı yok diyor. Sen rahat ol diyor. Yani burada öyle bir matematik hesabı var ki sen bir tane seviyeyi tutmak için eklediğinde bu aslında zaten hepsi birbiriyle ilişkili demiştik. Hepsi birbirine etki ediyor. İşte bu oranları sizin gerçekten ekleye test ede bulmanız gerekiyor. Sana diyor ki mesela örnek veriyorum 30, öncelikle sen bunu bir gel arıtma suyla karıştır. Şu kadar karıştır. Mesela 6 kaşık ya da 10 gramlık A solüsyonunu karıştır. Senin elinde bir 250 milimlik bu solüsyondan olsun. Sıvı hale getir diyor bu tozu. Getirdin mi kardeşim? Okey. Sonra git diyor 50'lik kalsiyumu sağlamak için buradan gel 5 milimlik dök diyor. Ya da 5 milimlik dozajla diyor. Aynı şekilde magnezyum için de böyle. Aynı şekilde alkalinite için de böyle. A'sını, B'sini, C'sini detaylı olarak bakıyorsunuz. Hangisinden eklediğinizde neye hizmet ediyor buluyorsunuz. Ekledin, istenilen seviyede tuttun. Ya da üçünü ayrı ayrı yapmaktansa hem kalsiyum hem alkalinite hem magnezyum, A'ya ekledim kalsiyum arttı, B'ye ekledim magnezyum arttı, C'ye ekledim alkalinite arttı. Bu örnek tamamen böyle şeylerle uğraşmaktansa o zaman bu devreye giriyor. Firmaların bu şekilde sattığı ürünler. All for Reef.
Yani şurada gördüğünüzün hepsi, hatta fazlası şunun içerisinde. Karışmış halde. Yani bu üçünün, kalsiyum, alkalinite ve magnezyumun tek çözüm yolu bu diyor sana. Geliyorsun, sana diyor ki bu firma, şu Olfarif, bu 1,6 kilo. Yani bu inanılmaz uzun bir süre yeter. Bu da tuz formunda. Yani bundan belki 5 litrelik sıvı çıkar. 5 litrede kaç gün gider artık ben tahmin edemiyorum. Ya da daha fazla da çıkabilir. Bakacağım. Sana diyor ki sen akvaryumundaki değerleri ne seviyede tutmak istiyorsun diyor kardeşim. Sen alkaliniteyi 8 ile 10 arasında 9'da tutmak istiyorsun ya diyor. Alkaliniteyi 9'da tut. Sonra gel kalsiyumu 450'de tut. Sonra gel magnezyumu da mesela 1350'de tut. Sen önce bunları bir stabilite sağla. Hepsini ideal seviyeye koy. Ben şuradaki solüsyonla 100 litre için mesela 5 mililitre döktüğünde ben senin o sağlamış olduğun stabiliteyi devam ettireceğim diyor. Senin kalsiyumunu, alkalinite ve magnezyumunu ben tek bir ürünle sağlayacağım. Eğer artıp azalma, canlı yükünden dolayı çok artıp çok azalma olursa diyor. Mesela sen kalsiyum, e, alkaliniten 9 değil mi? Bunu ekliyorsun. Süper, 9'da kalıyor. Harika, hiçbir şey yok. Problem yok. Bir ay gitti, 2 ay gitti, 3 ay gitti. Ama baktın ki alkaliniten sabit ama kalsiyumun olumsuz etkilenmeye başladı. Mesela kalsiyum düşüyor. Ya akvaryumdaki bir şey daha fazla kalsiyum alıyor. Böyle olduğu zaman da sen diyor ki bu dozajı günlük 5 milim koymaya devam et ama gel mesela birazcık da buradaki B'den ekle. Bu senin alkaliniteni değiştirmeyecek. Buradaki eklediğin B kalsiyumunu etkileyecek. Gene o dengeyi sağlamış olacaksın. Ama %90 hiçbir ihtiyaç olmadan sadece bu ürünle ideal seviyede tutmayı başarabilirsiniz. Çoğu insan bu şekilde ilerleyebiliyor. Yani şu ek buna eklemek birazcık üst nokta gibi diyebilirim. Yani her markanın farklı katkı malzemeleri var. Her markanın da üçünü bir arada sağladığı, üçünü ayrı ayrı da sağladığı malzemeler var. Eğer çok detaylı biriyseniz gelirsiniz hem kalsiyum hem magnezyum hem alkaliniteyi şöyle 3 farklı karışım hazırlayarak 3 tane şişeye koyarak her gün 5 milim A'dan 5 milim M'den 5 milim C'den yapabilirsiniz. Belki 5 milim A lazım, 2 milim B lazım gibi. Yani bu size o esnekliği sağlıyor. Firmaların bu ayrı üçlü setleri. Bu firmaya özel değil. Her firmanın vardır böyle. Ama bu firmanın bu her şeyi bir arada ürünü de ben senin akvaryumdaki verilerini ideal seviyede tutacağım diyor. Buna ihtiyacın yok diyor. Bu seni götürür diyor. Götürmediği yerde de hesabını kitabını yapıp şu taraftan kendini destekleyebilirsin diyor. Neredeyse çoğu firmada bu böyle arkadaşlar. Bilginiz olsun. Sanıyorum çok detaylı ve sakin bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yani umarım kafalar karışmamıştır. Yani bazı şeylerde neye hizmet ettiğini biliyoruz. Bazı şeylerde işte kalsiyumu test etmem lazım, alkaliniteyi test etmem lazım, magnezyumu test etmem lazım diyoruz ama bunların neye hizmet ettiğini bazen kaçırabiliyoruz. Önemli olan neye hizmet ettikleri. Yani kalsiyumun canlıların iskeleti için önemli olduğunu bilmeliyiz. Magnezyumda kalsiyum ve alkalinite seviyelerini düzenli şekilde tutmak için gerekli olduğunu bilmeliyiz. Alkalinitenin de genellikle mercanların iskeletini oluşturmak, bunları sağlıklı bir şekilde ilerlemek için
onları stresten uzak bir şekilde yaşatmak için gerekli olduğunu bilmeliyiz. Nasıl test edeceğimizin her ürünün, her elementin farklı test malzemesi var. Çok basit. Resimlere bakıyorsunuz. Tariflere göre ekliyorsunuz. Bakıyorsunuz. Tarife göre ekle, bak. Tarife göre ekle, bak. Ne kadar eksik? Alkaliniteden 1 birim mi eksik? Kalsiyumdan 50 birim mi eksik? Magnezyumdan 100 birim mi eksik? O zaman geliyorsunuz, ya bu şekilde ürünleri tercih ediyorsunuz, hepsini ayrı ayrı ekliyorsunuz, ya da öncelikle bütün her şeyi ideal seviyeye koyuyorsunuz. Hepsini istediğiniz seviyede, bunu geldim 9'da tuttum. Bunu geldim 450'de tuttum. Magnezyumu geldim 1300'de tuttum, 1400'de tuttum diyorsunuz. Süper. Tuttun mu? Gel bunu ekle diyorsunuz. Bu ürün, hepsi bir arada ürünü sizin için o 3 tane elementi aynı seviyede tutmaya yardımcı oluyor. Eğer canlı yükünüz inanılmaz fazlaysa ve akvaryum dengeleriniz çok çabuk bozuluyorsa, o zaman şu ürüne ek, o zaman zaten çok profesyonel birisinizdir demek oluyor bu zaten. O zaman da diyor ki ya sen tahminlerimizden de fazla bir şekilde ilerletiyorsun bu hobiyi. O zaman gel hem bunu kullan, sonra buradan takviye yap. Ya da bunu kullanma, bunu kullan diyor sana. Oradaki alternatif seçenekler tamamen artık müşterinin kullanımına kalmış oluyor. Umarım detaylı bir şekilde anlatabilmişimdir. Kaçırdığım noktalar varsa kusura bakmayın. Birazcık daha kafada canlanması için bu şekilde detaylı bilgi vermek istedim. Herkese teşekkür ediyorum. Sağlıklı kalın.